Merhaba arkadaşlar, Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine şahane bir motif modeli çalışacağız. Daha önce görmediğinize eminim. Ben de çok yeni gördüm çünkü gerçekten çok hoş. Tüm örgü modellerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yatak örtülerinizde, kırlentlerinizde, bebek battaniyelerinizde ve yeleklerinizde, hatta panço bile yapabilirsiniz. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da ayrı bir model. Arkası da çok hoşuma gitti benim. Ben böyle çoklu renk kullandım ama sizler istediğiniz renk kombinasyonunu yapabilirsiniz. Şöyle şunun da arkasını göstermek istiyorum. Bakın arkası da ayrı bir model oldu. Hem arkalı hem önlü kullanabileceğiniz ve ayrıca sadece motif değil, istediğiniz kadar büyütebileceğiniz güzel bir model. Bunu isterseniz motif yapabilirsiniz. İsterseniz de tek seferde örebilirsiniz. Benim anlattığım adımları izlediğiniz sürece. Her zaman zaten benim genelde kullandığım motifler hem motif olarak hem de tek seferde 2 kişilik yatak örtüsü, 2 kişilik battaniye ya da bebek battaniyesi yapılabilecek şekilde ayarlıyorum. Hemen şöyle şunu da göstermek istiyorum. Ebat olarak bu daha büyük oldu. Bunu şöyle hemen göstermek istiyorum. 2 numara 1.75 milimlik tığ ördüm. Şu büyük olanı da 2,5 numarayla ördüm. Eğer daha yumuşak, daha salaş olmasını istiyorsanız 2,5 numarayla örebilirsiniz. Ama böyle daha tok durmasını istiyorsanız 1.75 milimlik tığ örebilirsiniz. Bunu da geçmeyeyim dedim. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basıp yanımdaki zili aktif hale getirirseniz hem bu videoyu birçok kişiye ulaştırmış olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve altına o güzel yorumlarınızı da yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle koyu bir renkle başlamak istiyorum. Koyu bir yeşil ipim var. Hemen yine sihirli halkayla başlayacağım. Eğer sihirli halkayı bilmiyorsanız 4 zincirle de başlayabilirsiniz. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için ipimi şu şekilde halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içine batırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içine batırıp ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içine batırıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Batırdım. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın ikili gruplar halinde, aralarında da 3'er tane zincirim var. Şu ikili grupların arasında da birer zincirim var. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Tekrar batıyorum. Şimdi bir zincir. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. Şöyle sihirli halkamın ortasından tutup sıkıyorum. Bakın ikili grup halinde 1, 2, 3, 4 tane grubum oldu ve yuva halinde bakın şuradaki 3 zincir çektiğim yerlerden de 1, 2, 3 tane oldu. Ortayı tam kapatmıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve artık bitiriyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şu şekilde ilk sıramı yapmış oldum. İkinci sırayı şöyle çok açık bir turuncu rengimi hemen bir düğüm atarak başlıyorum. Şöyle 3 zincir çektiğim yere
batırdım, kilitledim. Şöyle şu sarı ipi de alttan yürüteceğim. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirlik bölümler bizim köşelerimiz. Şimdi ilk köşemizin yarımını yapmış olduk. Şimdi burada hiç zincir çekmeden tığımın başını 2 kez doluyorum. Bakın tığımı arkadan sokuyorum. Tam şu sihirli halkamın olduğu yer, tam göbeğe batırdım. İçinde ilmek çektim. Ve 3 kere de yukarı çıktım. İkişer ikişer ilmek alarak. Şöyle çıktı. Hem yeniden göstermiş olurum. Bakın şu şekilde. Aldım ve ikişer ikişer ilmek çekerek üçlü trabzan yaptım. Hiç araya zincir çekmiyorum. Bakın. Battım. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan. Bu şekilde köşemi yapmış oldum. Başını 2 kez doladım. Bakın şu iki trabzanın arasından tam ortaya batırdım. İlmeği çıkardım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Hiç zincir çekmiyorum. 3 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. Şimdi araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere batırdım. İkili trabzan. Hiç araya zincir çekmeden başını 2 kez doladım. Bakın arkadan battım. Tam ortaya battım ve arkadan ilmeği çektim. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Tekrar 3 zincirlik bölüme köşemi yapıyorum. Bir zincir, tekrar ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar başını dolayarak batıp ikili trabzan. Bir zincir, tekrar aynı şekilde ikili trabzan. Başını 2 kez doladım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Başını doladım. Bakın ilk yaptığımız bölüme geldim. İçine batarak ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bir ikili trabzan daha. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve bakın şöyle sayalım isterseniz 1 2 3.'ye batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle bu sıramı da bitiriyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Hemen şuradan size sihirli halkamın ipini şöyle herhangi bir ilmeğe batırdım ve ipime düğüm atıyorum. Bu düğümü atmayı unutmayın ki sihirli halkamız çözülmesin. Şöyle ben hemen üstün körü saklayacağım. Siz de ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Bunlar sakladıklarım zaten. Hemen şunu da kesmek istiyorum. Şunu da şöyle yine hep üstün körü ben saklıyorum. Eminim siz ayrıntılı bir şekilde saklayacaksınızdır. Her sırada da saklarsanız elinizde karışmamış olur. Hemen şunu da saklayayım. Evet. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle gri ile devam etmek istiyorum. Bir açık bir koyu yaparsanız modelinizin daha görünür hale gelmiş olur. Ben o şekilde deniyorum. Hoş da oluyor. Şimdi bakın köşeden başlıyorum. Herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Batırdım. Kilitledim. Yine ilk başta yaptığımız gibi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere
batırıp ikili trabzan yapıyorum. Burada yine köşemin yarısını yapmış oldum. Başını 2 kez doluyorum. Bakın hemen şunun yanındakini şöyle arkadan bu sefer buraya batıracağım. Bakın şöyle arkadan aldım. Yine üçlü trabzan. Başını doluyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Hemen bakın bu bölüme battım. İkili trabzan. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Şu şekilde. Başını 2 kez doladım. Bakın kenarımın şu 2 trabzan arasına batırdım. Arkadan ilmek çektim. Üçlü trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Tam köşeme batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batırdım. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan. Başını 2 kez doladım. Hemen 2 trabzan arasına battım. İçinden ilmek çıkardım. Ve üçlü trabzanımı yaptım. Zincir çekmiyorum araya. Bakın şu araya battım. İkili trabzan. Burada araya bir zincir çekiyorum. Diğer şu araya batıyorum. İkili trabzan. Başını 2 kez doladım. Yine 2 trabzan arasına batıp üçlü trabzan. Hiç zincir çekmeden başını doladım ve köşemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelmek üzereyim. En son yine ikili trabzan arasına batıyorum. Üçlü trabzanımı yapacağım. Köşeme geldim. Köşemin içine battım. İkili trabzan. Bir zincir. Bir ikili trabzan daha. 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıralım. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Daha önce buna benzer bir bir model yapmıştık. Sadece kenarlarına bu modeli uygulamıştık. Sadece köşelerde vardı. Şimdi aynı model tüm çevresinde var. O modeli çok andırıyor bu. Yine açık renk bir ip aldım. İpimi düğümledim. Herhangi bir köşeden şöyle köşeye batırıyorum. Yine buraya yarım bir köşe yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Aynı yere batıp ikili trabzan yaptım. Şimdi burada yine başını 2 kez doluyorum. Bakın yine 2 trabzan arasına battım. Bakın tığımı buraya batırdım ve arkadan ilmek çektim. Üçlü trabzanımı yaptım. Şu şekilde. Şimdi burada başını doluyorum. Hemen yanındaki bakın boşluğa battım. İkili trabzan. Araya bir zincir. Hemen yanındaki boşluğa batıp ikili trabzan. Bakın burada şöyle zaten ortada görünüyor. Başını 2 kez doluyorum. Arkadan tığımı batırıyorum ve şu trabzana batırıyorum. Bakın. Şöyle şu trabzanın tepesine batırdım. İlmek çektim ve üçlü trabzan yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Araya bir zincir. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Başını 2 kez doladım. Bakın 2 trabzan arasına tekrar şu şekilde batırıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. Yine köşemi yapıyorum. Köşemizi biliyoruz artık. Böyle burayı bir hızlı geçebilirim diye düşünüyorum. Çünkü köşelerimiz hiç değişmiyor. Modelimiz bitene kadar aynı şekilde ilerliyor.
Bir daha göstermek istiyorum. Bakın 2 trabzan arasına battım. Trabzan köşelerimiz de aynı. 2 trabzan araları hep aynı şekilde ilerliyor. Sadece buralarda biraz kafanız karışır. Ama dikkatlice beni izlerseniz ikinci ve üçüncü sırada zaten öğrenmiş olacaksınız. Hemen bakın 2 arayı yaptıktan sonra başını doluyorum. Hemen yanındaki araya battım. İkili trabzan. Bir zincir. Hemen yanındaki araya battım. İkili trabzan. Bakın ortada zaten kendini belli ediyor. Şöyle bir trabzan var. Bir üst 2 trabzanın arasında. Hemen onu şöyle arkadan trabzan tepesine batırıyorum. Ve ikişer ikişer ilmek çektiğim üçlü trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Hemen yandaki boşluğa battım. İkili trabzan. Şimdi araya bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Başını 2 kez doladım. 2 trabzan arasına tekrar battım ve üçlü trabzan. Ve tekrar köşemi yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Bakın burada bir tane oldu şu anda. Bir üstte 2 tane, bir üstte 3 tane olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuna gelmek üzereyim. Başını 2 kez doluyorum. Yine 2 trabzan arasına battım. 3 trabzanımı yaptım ve köşemin içine batıyorum. İkili trabzan, bir zincir, tekrar köşeme batıp ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3.'ye batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer renge devam edeceğiz. Bu sıramız da bu şekilde. Hemen şöyle krem bir ip almak istiyorum ya da daha koyu bir renk alalım ki belli olsun. Krem pek belli olmayacak çünkü. Şöyle pembe ipimi aldım. Bir düğüm atıyorum ve herhangi bir yerden, yine başlangıç yerimiz hep köşe oluyor arkadaşlar ve yarım köşeyle başlıyoruz. 3 zincir aynı yere batırdım. İkili trabzan. Başını 2 kez doluyorum. Şöyle tam göstererek yapmak istiyorum. Yine bakın 2 trabzan arasına battım. Üçlü trabzan. Şimdi burada ne yapıyoruz? Başını doladım. Hemen önündekine batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Hemen onun önündekine batıyorum. İkili trabzan. Bakın burada zaten hemen önümde. Bakın açıklık ve tam ortasında tekli trabzan var. 2 kez başını doladım. Tığımı arkadan soktum. Ve şu içinden ilmek geçirip üçlü trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Bakın yine önüme şöyle bir tekli trabzan geldi. 2 trabzan arası tekli trabzan. 2 kez başını doladım. Arkadan tam trabzanın tepesine battım. Üçlü trabzan. Başını doladım. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Bir zincir. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Başını doluyorum. 2 trabzan arasına battım. Yine tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Başını dolayıp tekrar köşeme yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde de bakın şöyle şu köşeleri saymazsak, yani sadece ortaları anlatıyorum. Bakın bir tane, 2 tane, bir üst bölümde de 3 tane. Bakın yerleri belli. 1, 2, 3. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar.
Bu bölümde yaptıklarımızı 4 köşede de aynı şekilde devam ettirelim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geliyorum. Hemen köşeme başlıyorum. 2 zincir çektim. Ve yine aynı şekilde birleştiriyorum. Biliyorum ki aslında buraları anlatmama gerek yok. Gayet köşelere iyice anladık. Aslında buraları da anladınız. Bakın dediğim gibi ya zaten yerleri şu şekilde belli oluyor. Kaç tane yapacağımız. Dediğim gibi ikinci, üçüncü sırada zaten iyice kavrayacaksınızdır. Önce birinciyi yapmadan önce öncelikle videoyu izleyin. Daha sonra benimle yapın. Daha sonraki motifleri de yaptığınız motife bakarak yaparsanız sizin için çok kolaylık olacaktır. Herhangi bir yine köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde yarım köşemi yapıyorum. Başını 2 kez doladım. Bakın yine 2 model arasına batıp yine aynı işlemi yapacağım. Burayı zaten öğrendik. Sadece ortalarda şaşırırsınız diye ortaları böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bakın 3 tane. Bakın tekli trabzanların belli zaten. Şunların tepesine batacağız. 1, 2 ve 3. Şimdi burada başını doladım. Hiç zincir çekmeden hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Başını 2 kez doluyorum. Bakın tekli trabzana denk geldim. Hemen arkadan o tekli trabzanın tepesine batırıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Hiç araya zincir çekmeden bakın yine önümde tekli trabzan geldi. Arkadan batırıyorum. Pardon, başına 2 kez doluyoruz burada. Arkadan battım ve üçlü trabzanımı yaptım. Başını doladım. Hemen yanındakine battım. Şöyle battım. Bir zincir. Hemen onun yanındakine battım. İkili trabzan. Başını 2 kez doladım. Bakın yine tekli trabzana denk geldim. Arkadan batırıyorum. Şöyle arkadan batırıyorum. Ve 2 ilmek çekerek 3 trabzanımı yaptım. Başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Araya bir zincir. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. İkili trabzan. Başını 2 kez doluyorum. Hemen köşemdeki ikili trabzanın arasına battım. Ve 1, 2, 3 kere de yukarı çıktım. Ve hemen köşemi yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ezberledikten sonra zaten çok kolaylaşacak. Ben 3 tane ördüm. İnanılmaz zevkle ördüm. Ezberledikten sonra zaten yaptıkça hoşunuza gidecek. Bakın bu şekilde tam 4 köşeyi de aynı şekilde örebilirsiniz. Bakın bu sırada 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi bir üst sırada da bakın yerlerimiz hazır. Şöyle iyice görmenizi istiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir üst sırada da 4 tane olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine köşeme geldim ve köşemi yapıyorum. Araya bir zincir çekerek 2 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir ve 3. zincirimi bağlıyorum, şu şekilde batırıp kaydırma yöntemiyle bu sıramı da bitirmiş oluyorum.
Gördüğünüz gibi bir üst sıraya çıktığımızda da bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane olacak. Bu şekilde istediğiniz ebata gelene kadar büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç sıra daha göstermeme gerek yok. Çünkü her sıra aynı şekilde ilerliyor. Yani bu sıraların devamı şeklinde. Bakın burada en son 1, 2, 3, 4, 5. modelde bitirmişim ve en son kapatmışım. Dediğim gibi tek seferde de örebilirsiniz. Bir bebek battaniyesi yaptınız. En son bu şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi kapatmayı da göstereceğim ben size. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Ya da ebat bu ebatta veya daha küçük ebatta veya daha büyük ebatta istediğiniz gibi bu modelde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen kapatmayı size kısaca göstermek istiyorum. Şöyle gri ile kapatsak daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Hem daha belli olur. Bir koyu, bir açık renk kullanırsanız modelinizin güzelliği ortaya çıkacaktır. Şimdi kapatmayı gösteriyorum. Kapatmamızda yine şöyle köşeden başlayalım. Yine aynı şekilde yarım trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Başını 2 kez doladım. Bakın yine 2 trabzan arasına batırıp 3'lü trabzan yaptım. Yine modelimizi yaparak, şu modelimizi yaparak kapatıyoruz. Şimdi burası sadece birazcık değişik. Bakın başını doladım. İlk önümdeki araya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sefer araya zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki araya battım. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen bakın zaten tekli görüyorsunuz hemen önümde. Tekrar arkadan batırıyorum. Üçlü trabzan. Eğer kasma yaparsa şöyle göstereyim. Başını doladım. Hemen önümdeki trabzana battım. İkili trabzan. Eğer kasma yaparsa başını dolayıp bakın şu şekilde önümdeki trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Onun yanındakine batırıyorum. İkili trabzan. Daha sonra başını dolayıp arkadan modelimi yapıyorum. Yani eğer kasma yaparsa böyle üçlü yapabilirsiniz. Ben de kasma yapmadığı için ben hiç ortadaki trabzana batmıyorum. Sadece aralara batıp ikili trabzan yapıyorum. Modelimi yapmam gereken yere de hemen arkadan batıp üçlü trabzan yaparak modelimi yapıyorum. Önümdeki boşluk ikili trabzan, onun yanındaki boşluk ikili trabzan. Başını 2 kez doladım. Hemen önümdeki trabzanın tepesine batıp üçlü trabzan. Başını doluyorum. Önümdeki boşluğa ikili. Başını doladım. Onun yanındaki boşluğa ikili. Başını doladım. Hemen onun yanındaki boşluğa da trabzan tepesine de modelimi yapıyorum. Hemen bakın burada yine başını dolayıp ikili trabzan. Başını doladım. Son boşluğuma da ikili trabzan. Başını 2 kez doluyorum. 2 tane trabzan arasına batıp yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Ve köşemi aynı şekilde bitiriyorum. İkili trabzan, bir zincir. Tekrar ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar araya bir zincir çekerek 2 tane ikili trabzan yapıyorum köşemin içine. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu da kapatma şeklimiz oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Son olarak köşemi yapıyorum. Araya bir zincir çekerek 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Ve hemen şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum ve modelimi bitirmiş oluyorum. Hemen şöyle bir üstün körü ben saklayayım.
sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Şöyle modelimi göstermek istiyorum. Hakikaten çok güzel. Herkesin çok beğeneceğinden ve herkesin benden daha iyi yapacağına eminim. Yaptığınız modelleri Instagram hesabımdan ulaştırabilirsiniz fotoğraflarınızı. Evet arkadaşlar, diğerlerini de şöyle almak istiyorum. Umarım modelini beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki yine kolay ama çok şık modellerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.